Geçmişte yaşamış olan bir peygamberin yüzünü hiç merak ettiniz mi? Bugünkü konumuz çok ilginç olacak. Torino kefeni ismi verilen bu keten bezin üzerinde Hazreti İsa'nın yüzünün silüeti olduğu iddia ediliyor. Ama bu iddialar sadece iddia olarak değil, gerçekten de bilimsel kanıtlara dayanıyor olabilir. Bu videoda Torino kefeni nedir, nasıl ortaya çıktı, onun üzerinde Hazreti İsa'nın silüeti olduğunu düşündüren kanıtlar nelerdir ve üzerinde yapılan ilginç bilimsel çalışmalar nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Torino kefeninin bilinen ilk ortaya çıkışı 1350'lerin ortasında Fransa'nın Lairy kasabasında gerçekleşti. Kefenin Geoffrey de Charna adındaki bir Fransız şövalyesine ait olduğu ve onun tarafından saklandığı biliniyor. Charna daha sonra kefeni bir kiliseye bağışladı ve burada halka açık bir şekilde sergilendi. Daha sonra 15. yüzyılda Charna ailesinden Savoy hanedanı tarafından satın alındı. 1578 yılında İtalya'daki Torino'ya taşındı ve günümüzde de bulunduğu yer olan Torino Katedrali'ne getirildi. Bu yüzden ismine Torino kefeni denmeye başlandı. Kefen Hristiyanlık dünyasında büyük ilgi gördü, ancak bilimsel olarak incelenmeye başlanması 19. ve 20. yüzyılda başladı. Bu arada ek bir bilgi vermem gerekirse dünyadaki en çok üzerinde araştırma yapılan ve incelenen tarihi eserdir Torino kefeni. 1898'de Secondo Pia adlı bir fotoğrafçının kefenin negatif fotoğraflarını çekmesiyle bu kefen büyük yankı uyandırdı. Fotoğraflarda kefenin üzerinde çarmıha gerilmiş bir adamın detaylı bir görüntüsü olduğu fark edildi. Bu görüntü de bu kefenin bilimsel olarak incelenmesi konusunda bir başlangıç oldu. Pia, Torino kefeninin fotoğrafını çekmek için izin aldı. 28 Mayıs 1898 gecesi özel bir düzenek hazırladı ve uzun pozlama tekniğiyle kefenin fotoğraflarını çekti. Ancak gerçek şok anı fotoğrafı karanlık odada banyo ettiğinde yaşandı. Negatif görüntüde kefendeki silik izler yerine son derece net ve 3 boyutlu detaylı bir erkek yüzü vardı. Bu durum kefenin üzerindeki görüntünün aslında bir negatif iz olduğu teorisini ortaya çıkardı. O döneme kadar kimse kefeni bu şekilde incelememişti ve Pia'nın keşfi büyük bir sansasyona yol açtı. Fotoğraftaki iz uzun saçlı, sakallı, yara izleri olan ve çarmıha gerilmiş bir erkek figürü tasvirine benziyordu. İşte bu yüzden Hristiyan dünyasında ilk bakışta bu yüz Hazreti İsa olarak yorumlandı. Ancak Pia'nın keşfi başlangıçta şüpheyle karşılandı. Bazı bilim insanları bunun Pia'nın bir oyunu olduğunu düşündü. 1931 yılında ise Giuseppe Andri adlı başka bir fotoğrafçı kefeni tekrar fotoğrafladı ve Pia'nın sonuçlarını doğruladı. İşte bu noktadan sonra kefen artık bilim dünyasının da dikkatini çekmeye başarmıştı. Şimdi gelin bakalım bu kefenin temel özellikleri nedir? Kefendeki yüzün temel özellikleri uzun bir yüz, sakallı ve bıyıklı bir erkek, saçları uzun ve ortadan ikiye ayrılmış, gözleri kapalı, burun düz ve belirgin, yanaklardaki şişlik ve yüz yaraları olan bir erkek yüzü. Bu tasvirler ise geleneksel İsa tasvirine çok uygun. Kefenin bezinin fiziksel özelliklerine bakacak olursak boyutlar uzunluk olarak 4,4 metre, eni ise 1,1 metre. Keten bir malzeme, dokuma tekniği ise balık sırtı örgü. Renk sarı ve kahverengi, zamanla elbette ki kararmış. Bu kefen yangın, su baskını gibi nedenlerle hasar almıştır. Kefenin ön ve arka yüzünde az önce de bahsettiğim gibi bir insan figürü yer alıyor. Başı, elleri, ayakları, sırtı ve bacakları detaylı bir şekilde görülebiliyor. Vücutta kan lekeleri ve yara izleri mevcut. Eller çakışık şekilde göğsün üzerinde duruyor, ancak baş parmak ise gözükmüyor. Bunun sebebini açıklayanlar ise çarmıha gerilmesinde el sinirinin zarar görmesiyle bağdaştırıyor. Başın çevresinde ise yine aynı şekilde yaralar ve kan izleri var. Bunun sebebini ise Hazreti İsa'nın başına koyulan dikenli taç olduğu söyleniyor. Sırt bölgesinde kırbaç izleri tespit edilmiş. Bunun önemini daha sonra size anlatacağım. Bileklerde ve ayaklarda çivi izleri var. Vücudunun yan bölgesinde ise mızrak izi bulunmuş. Bu da Hazreti İsa'nın mızrak darbesiyle ölümüyle uyumlu. Bu konuyu araştırırken benim de ilk aklıma gelen soru, eminim ki sizin de aklınıza gelmiştir. Bu silüet bir boyayla yapılmış olamaz mı diye düşünmüşsünüzdür eminim. Ama yapılan araştırmalarda bu kefenin üzerinde boya izi bulunmamış.
Kefendeki insan figürü boya ya da pigment içermez. Bilim insanları görüntünün nasıl oluştuğu konusunda kesin bir sonuca varamamış ama bazı teorileri var. Bu teoriler doğal bozulma, yani ter ve vücut sıvılarını kumaşa sinmesi, bilinmeyen kimyasal reaksiyonlar, ölü bedenin uzun süre bezle teması sonucunda oluşan reaksiyonlar veya dehidrasyon, yüksek enerjili ışın teorisi. İşte burası ilginç çünkü bu kefenin Hazreti İsa'ya ait olduğunu söyleyenler Hazreti İsa'nın mucizesinin gerçekleşme sırasında ortaya çıkan yüksek bir enerji kaynaklı olduğunu savunuyor. Kefen 1532'de Fransa'daki Chambéry Şapeli'nde bir yangına maruz kaldı. Gümüş bir sandıkta saklanıyordu ancak sandık ısının etkisiyle eriyince bezin bazı kısımları yanarak delikler oluştu. Daha sonra rahibeler bu delikleri üçgen yamalarla dikerek onardı. Günümüzde kefenin üzerindeki simetrik delik izleri de bu olayın sonucu. Şimdi burada yine ek ve özel bir bilgi söylemek istiyorum. Araştırmalarım sonucunda bu kefene karbon tarihleme testi yapılmış. Karbon tarihlemesinin ise çok eskilere dayanmadığı gözükmüş. Ama daha sonradan yapılan başka bir çalışmada ise bu karbon tarihlemesinin yanlış olduğu söyleniyor. Çünkü karbon tarihlemesi için yapılacak örnekler işte burada yangından sonra rahibelerin yama için kullandıkları bezden alınmış. Yani 700 yıl önceki karbon tarihlemesi işte o yangına işaret ediyor. Bezin yapıldığı gerçek tarihine değil. Günümüzde Torino kefeni İtalya'nın Torino kentindeki San Giovanni Battista Katedrali'nde saklanmakta. Bu kefen halkın önüne çok nadir bir şekilde çıkartılmaktadır. En son 2015 yılında çıkartılmış ve son jübilesini yapmak için bu sene 2025 yılında son kez sergilenecek. Şimdi gelin birazcık daha derinlemesine inelim bu işin ve çarmıha gerilmek nasıl bir şey? O zamanlarda hangi insanlar çarmıha gerilirdi? Ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi o diğer insanlardan ne kadar farklıydı? İşte bunu araştırdım. Çünkü aklıma yine bu videoyu hazırlarken şu soru gelmişti. Hazreti İsa değil de çarmıha gerilmiş başka bir insanın silüeti olabilir mi? Bu diye soru sormuştum ve o yüzden sizinle yaptığım bu araştırmanın sonuçlarını paylaşacağım. Çarmıha gerilme özellikle Roma İmparatorluğu'nda uygulanan en ağır, en aşağılayıcı ve en acı verici idam yöntemlerinden biriydi. Özellikle köleler, asi ve isyankarlar, haydutlar ve suçlular, vatana ihanet edenler çarmıha gerilirdi. Roma vatandaşı olmayanlara çarmıha gerilme cezası uygulanmazdı. Onlara daha farklı infaz yöntemleri uygulanırdı. Bu süreci çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Detaylara girmeyeceğim. Anlatma sebebim ise yine o kefeni anlamak ve Hazreti İsa ve diğer bu cezaya maruz kalanlar arasındaki farkı anlamanız için. Çarmıha gerilme işlemi birkaç aşamadan oluşurdu. Birinci aşama kırbaçlanma. İdam edilecek kişi flagrum adı verilen kurşun ya da kemik parçaları içeren deri kayışlarla kırbaçlanırdı. İkinci aşama ise çarmıhı taşıma. Mahkum patibulum adı verilen çarmıhın yatay kısmını sırtında taşırdı. Bu genellikle 60 ile 90 kilo ağırlığında olurdu. Mahkum kalabalığın içinde aşağılanarak çarmıhın dikileceği yere götürülürdü. Çarmıha germe. Eller çivilenir veya bağlanırdı. Genellikle çiviler bileklere çakılırdı. Ayaklar üst üste koyulur ve tek çiviyle çakılırdı. Ölüm süreci ise günler sürebilirdi. Ölüm nedenleri genellikle asfiksi yani boğulma, kalp yetmezliği, susuzluk ve aşırı kan kaybından olurdu. Günler sürmesi kısmını aklınızda tutun çünkü Hazreti İsa'da bu durum bu şekilde gerçekleşmemiş. Ve aynı şekilde kefenin üzerinde yapılan çalışmalardaki kişide de bu şekilde gerçekleşmemiş. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi genel hatlarıyla bu şekilde olsa da diğer mahkumlara göre önemli farklılıklar barındırıyordu. İşte bu bizim için çok önemli. Dikenli taç mevzusu. Dikenli taç Hazreti İsa'ya özel yapılmıştı. Çünkü onu Yahudilerin kralı diye aşağılamak istiyorlardı. Ve bu başka hiçbir mahkuma yapılmamış. İşte Torino kefenindeki kişinin başındaki kan izleri ve yaralarda onun da infaz sırasında dikenli taç taktırıldığını gösteriyor. Kefenin üzerinde çok sayıda yara ve kan izleri bulundu. Normalde mahkumlarda 30 ve 40 kırbaç izi bulunurken bilinen kaynaklarda da Hazreti İsa'da bu durum böyle olmamış ve çok sayıda üzerinde darp izi olduğu biliniyor. Kefendeki kişide de aynı şekilde izler bulunmuş. Hazreti İsa'nın infazı sırasında ona az önce anlattığım şekilde
çarmıh taşıtılamamış çünkü aşırı darp edilmesi kaynaklı olarak o çarmıhı taşıyamamış. Çarmıha gerilen kişilerin suçları genellikle önlerindeki levhada yazılı olurmuş. İsa'nın çarmıhında ise Nasıralı İsa Yahudilerin kralı yazıyordu. Bu ifade ise onu suçlamak ve onunla dalga geçmek için yazılmıştı. İşte bu söyleyeceğim madde bizim için önemli olacak. Hazreti İsa'nın ölümü günler sürmemiş, sadece 6 saat sürmüş. Romalı askerler diğer mahkumları bacaklarını kırarlarmış bir süre sonra ölümlerini hızlandırmak için. Ama Hazreti İsa'da bu durum bu şekilde olmamış. Aynı şekilde kefenin üzerinde yapılan hemogram yani kan çalışmalarında da vücudunun sadece bir tarafından mızrak saplanmış ve kefenin de belli bir yerinde yoğun bir kan izi görülmekte. O da kefendeki kişinin de bir mızrak darbesi aldığını bize göstermekte. Yine aynı şekilde o zamanlarda çarmıha gerilen kişiler öldükten sonra bir mezara gömülmezmiş. Cesetleri çarmıhta bırakılır ve toplu mezarlara atılırmış. Ancak Arimatalı Yusuf, Roma valisi Pontus Pilatus'tan İsa'nın cesedini alıp gömmek için özel izin istemiş. Şimdi gelelim bezin üzerinde yapılan özel hemogram ve kan çalışmalarına. Torino kefeni üzerinde yapılan bilimsel incelemeler özellikle kan örnekleri ve ölüm süreci hakkında bazı ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Bu incelemeler arasında hemogram analizleri, kan grubu belirleme çalışmaları ve biyokimyasal testlerde yer almıştır. 1978 yılında yapılan Torino kefeni araştırma projesi kapsamında ve 1990'larda Doktor Beyima Balo'nun yaptığı analizler kefende bulunan kanın AB grubuna ait olduğunu söylüyor. İşte bu da çok önemli çünkü AB kan grubu dünya üzerinde sadece %3'lük bir kesimde bulunuyor ve bulunduğu bölgeler ise bugünkü Orta Doğu bölgesi. Günümüzde de Yahudi ve Filistin topraklarında yaygın görülen bir kan grubudur. Yine kefen üzerinde yapılan çalışmalardaki kanın insan kanına ait olduğu, hayvan kanı bulunmadığı da tespit edilmiş. Kefende bulunan kan lekelerinin dağılımı, kanın pıhtılaşma süreci ve vücutta bulunan rigor mortis yani ölüm sertliği belirtileri incelendiğinde bu kişinin hızlı bir şekilde öldüğü düşünülmekte. Normal bir çarmıh infazında mahkumlar 24 ile 48 saat içinde ölürdü. Çünkü nefes almak gittikçe zorlaşır ve yavaş bir boğulma süreci başlanır. Ancak Torino kefenindeki kan izlerinin analizi bu kişinin daha hızlı öldüğünü gösteriyor. 6 saat civarı. Biraz önce de söylediğim Hazreti İsa'nın ölümüyle de bu olay örtüşmekte. Kefendeki kan izlerinde yapılan çalışmalardaki bir diğer ilginç sonuç ise bu kişinin çok ağır darbelere maruz kaldığı ve vücudunun birçok yerinden kan kaybettiği yönünde. Kefendeki kırmızı sıvının izlerinin yönü bu kişinin çarmıhta sürekli pozisyon değiştirdiğini gösteriyor. Kefen üzerinde yapılan bir diğer araştırma ise kefendeki polenlerin incelenmesi. Yine kefendeki polenler alınmış, incelenmiş ve bu polenlerin yine Orta Doğu'daki polenlerle eşleştirildiği görülmüş. Yani bu kefen şu an İtalya'da olmasına rağmen yapıldığı yerin Orta Doğu bölgesi olduğu görülüyor. Bu da bence önemli bir ipucu. Toparlayacak olursak bu bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlar şu şekilde. Kefen üzerindeki kişinin aşırı kırmızı sıvı kaybı yaşadığı, hipovolemik şok geçirdiği, metabolik asidoza bağlı olarak acı çektiği, nefes alma zorlukları yaşadığı, kırmızı sıvısındaki yüksek bilirubin seviyeleri olduğu, iç kanama sonrasında bu seviye yükselir. Ölümünün hızlı bir şekilde olduğu gösteriliyor. Bu durumlarda Hz. İsa'nın ölümünün İncil'deki anlatımıyla örtüşüyor. Şimdi gelelim bu görüntünün nasıl oluştuğu yönündeki teorilere. Diriliş anındaki yoğun enerji yayılımı. Bu teoriye göre Hz. İsa'nın dirilişi sırasında vücudundan çok güçlü bir enerji patlaması yayılmış ve bu ışınlar kefende iz bırakmış olabilir. Tıpkı bir röntgen görüntüsü gibi yüksek enerji ışınları keteni etkilemiş olabilir. Doğal kimyasal reaksiyonlar, bunlardan bahsetmiştim. Vücut sıcaklığı, kırmızı sıvı, ter gibi sıvıların ketenle birleşmesi sonucunda kimyasal bir yanma olmuş. Bunun sonucunda içindeki kişinin silüeti
ketene sinmiş olabilir. Çünkü unutmayın, kefen bezinde yapılan araştırmalarda boya izi bulunmamıştı. Hazreti İsa'nın yüzünün tanrısal bir işaret olarak kefene geçmesi, yani mucize teorisi. Hristiyanlar arasında en çok kabul gören teoride bu mucize, Tanrı'nın insanlığa bırakmış olduğu bir kanıt olarak görülüyor. Bir de aynı şekilde kefendeki kişinin gözlerinde madeni para olduğu iddiası var. Bazı araştırmacılar yüz bölgesindeki detayları incelediklerinde gözlerin üzerinde madeni para izleri gördüklerini iddia etmişler. Bu doğruysa bu durum kefenin 1. yüzyıl Roma geleneğine uygun olduğunu gösteriyor. Kefendeki yüz yaraları ise İncil'deki İsa'nın ölümü tasvirine uygun. Morarmış, yanaklar kırılmış, burun ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce dövülmüş olduğu anlatılarla örtüşmekte. Videomu bitirirken toparlayacak olursak, bu kefenin Hz. İsa'ya ait olduğunu düşünenlerin fikirleri şunlar. Yüz yapısı geleneksel İsa tasvirine benziyor. Yaralar ve kan izleri İncil'deki çarmıh anlatısıyla tutarlı. AB kan grubu Orta Doğu kökenleriyle örtüşüyor. Kimyasal analizler görüntünün boyayla yapılmadığını gösteriyor. Gözlerde madeni para izi olabilir. Bu da 1. yüzyıl geleneğine uygun. Diriliş sırasında olağanüstü bir enerji patlamasıyla oluşmuş olabilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için ilginç ve güzel videolar hazırlamaya devam edeceğim. O yüzden lütfen beni desteklemeyi, videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.